Herkese merhaba, ben Deniz The Blank ve bugün size yaklaşık 1 saatten kısa sürede dikebileceğiniz bir abiye hazırladım. Gerçekten abartmıyorum, daha önce herhangi bir parça diktiyseniz şayet bu elbiseyi 1 saatten kısa sürede kesinlikle dikebilirsiniz. Dikmiş olduğum elbise aslında çok sade bir elbise ama sadeliğin şıklığı dediğimiz bir parça diyebilirim ve çok zamansız, her kadında gardırobunda olması gereken bir parça. Ama bu modelin bu kadar gösterişli olmasında etkili olan şeylerden bir tanesi bence kumaşım, hatta kesinlikle kumaşım. Yine kumaşına vurulduğum bir eserle ve yine çekilişe doymayarak size bu elbiseyle ilgili bir çekiliş yapmaya karar verdim. Çünkü şöyle, evet bu modele siyah çok yakışıyor ama plise daha da çok yakışıyor ve elbiseyi çok güzel bir hale getiriyor. Belki bulmak sizin için kolay olmayabilir diye düşündüm. O yüzden bu güzel kumaşı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hatta bundan sonraki planımda pek çok videoda yapmış olduğum elbiseler ve kumaşlarla ilgili sizden o kadar güzel yorumlar alıyorum ki bunu elimden gelince düzenli hale getirebileceğim ve her videonun sonunda da sizlerle bu kumaşları paylaşmak gibi bir hayalim var. Bakalım nasıl olacak. Çekilişle ilgili aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını ise videonun altında sizlerle paylaşıyorum. Çok basit adımlarla çekilişe katılabilirsiniz ve belki de bu elbisenin aynısını siz de sahip olabilirsiniz. Umuyorum bu çekilişlerden sizler de çok mutlu oluyorsunuzdur. Herhangi başka fikriniz varsa da videonun altına açıklamalar kısmında benimle paylaşırsanız bir sonraki çekilişin konusunda bu sayede hep beraber belirlemiş oluruz. Şimdi hazırsanız lafı çok uzatmıyorum ve başlıyorum. Proje için ben plise bir kumaş kullanacağım. Gördüğünüz gibi kumaşım açıldığı zaman gramofon gibi açılıp kapanıyor ve bu kumaş tipine plise deniyor. Benim kumaşım daha çok file gibi bir kumaş. Dokusunu yakından görmeniz çok da mümkün değil diye düşünüyorum. Ama maxi bir elbisede kendini çok güzel gösterecektir diye de inanıyorum. Yaklaşık olarak 2-2,5 metrelik bir kumaş işimi görecektir. Fakat gördüğünüz gibi benim kumaşım çok transparan ve iç gösteren olduğu için ben yanı sıra jersey bir kumaştan daha faydalanacağım. Hazır olarak kullanacağım. Böylece elbisem içeriden kendini göstermeyecek. Yine yaklaşık olarak 2-2,5 metrelik bir kumaş işimi görecektir. Şimdi ilk önce jersey kumaşımda işleme başlayacağım. Bunun nedeni şu. Plise olan kumaşım gramofon gibi açılıp kapandığı için tam da doğru ölçüyü almamın önünde engel olabilir. Bu yüzden ön ve arka parçamı kestikten sonra bu kumaşın üzerine sereceğim ve böylece daha da rahat bir dikişim olacak. Şimdi ilk işlem olarak kumaşımı kumaş katında katlıyorum. Bu projede parçamı nasıl yaptığıma gelecek olursam da ben önceden ölçülerimi ölçtüm ve buna göre size son ölçüleri vereceğim. Çünkü genelde benden talebiniz bu yönde oluyor. Size de kılavuz olması için veriyorum. Fakat nasıl farklılaştırabileceğinizi de anlatacağım. İlk olarak başlayacak olursam. Ben elbisemin boyun kısmından yere kadar 113 cm olmasını istiyorum. Yani tamamen yere kadar değil, biraz daha bileğin boyunda olmasını istiyorum. Bu tamamen opsiyonel. Siz daha kısa bir elbise de yapabilirsiniz. Ve boyun kısmından en aşağıda 113 cm'yi bulduktan sonra ise etek genişliğimin 40 cm olmasını istiyorum. Koltuk altından başlayıp etek ucunda bu 40 cm'lik noktayı bulduğumda her ikisini de birleştiriyor olacağım. Yani burada gördüğünüz eğimin temeldeki sebebi bu. Peki üst kısımdaki formu nasıl yapacağım? Yine bu tamamen sizin opsiyonunuza kalmış. Fakat ben şöyle bir model istiyorum. Boyun kısmımı olabildiğince saracak. Sonrasında ise halter yaka olacak. Bunun için de bluzumun zaten görmüş olduğunuz boyun oyuntusunu ben gayet beğeniyorum. Buradan başlayarak boyun oyuntumu tam olarak şu noktaya kadar getireceğim. Daha sonra ise koltuk altımda buradaydı. Bu ikisi arasında tatlı bir kavis yapacağım. Böylece istediğim form olmuş olacak. Ölçüsünü de verecek olursam boynumdan başlayıp yukarıya doğru vermiş olduğum tatlı kavisin son noktasıyla burası arasındaki mesafe 8 cm. Yani bu çizgiyi 8 cm olacak kadar çizip sonrasında burada aynen böyle bir kavis veriyorum. Sonra bu noktayı bulduktan sonra buraya kadar bir kavis tekrar çizeceğim. Onu da şöyle yapıyorum.
ve parçam hazır oldu. Buradaki eğimden iyice emin olmak için elinizdeki araçlardan da yararlanabilirsiniz. Koltuk altı oyuntumu yaptım, boyun oyuntumu yaptım. Elbisemin boyunu zaten yapmıştım. Onu da şöyle göstereyim tekrar. Aşağıda 113 cm olan yere kadar dümdüz bir çizgi çekiyorum. Açıkçası ben bunların hepsini göz kararı yapıyorum. Bir etekte ortalama olarak böyle bir kavis olacağını düşünüyorum. Siz bunu nasıl yapacağınızla ilgili kafanız hala karışıksa dolabınızda yer alan herhangi bir etekten faydalanabilirsiniz. Aslına bakarsanız ölçüde verecek olursam buradan dümdüz doğrumu çiziyor olsaydım şuradaki mesafe 4 cm olurdu. Yani siz boyun itibariyle 113 cm'yi bulduktan sonra bu noktada 4 cm yukarıda bu noktayı bulup dümdüz bir doğruyu çizerseniz de şuradaki eteğimin yan kenarını bulursunuz. Oradan da kendinize bir kavis çizebilirsiniz. Ben bu ölçüleri genel olarak göz kararı veriyorum. O yüzden kendim çizdikten sonra size ölçüleri aktarıyorum ki kafanızda daha net olsun. Ama yine de kafanız karışıyorsa ve ne yapacağınıza emin olamıyorsanız da gardırobunuzda yer alan elbiselerden de faydalanabilirsiniz. Bu parçadan kumaş katında toplamda 2 adet kesiyorum. Ancak ben şöyle yapacağım. İlk başta bu gördüğünüz parça benim ön parçamdı. Bundan 1 adet keseceğim. Sonra yine kumaşımı kumaş katında katlayacağım ve bu kalıbı üzerine yayarak kopyalayacağım. Ama birebir aynısını kesmeyeceğim. Çünkü şu nedenle ben sırt kısmında daha fazla oyuntu olmasını istiyorum. Siz daha kapalı olmasını istiyorsanız yine parçanızdan referans alarak daha kapalı bir görüntü de yapabilirsiniz. Ya da benim yaptığımdan daha da fazla açık yapabilirsiniz. Bunların hepsi sizin keyfinize kalmış. Ben şu an kendi yöntemimi gösteriyorum. Bu ön parçayı da her bir tarafından 1 cm dikiş payı vererek kesiyorum. Kesmiş olduğum ön parçamı kumaş katında katlamış olduğum kumaşın üzerine serdim. Fakat bunların hepsi çok karanlık olduğu için maalesef siz göremiyorsunuz. Ama merak etmeyin, ben hepsini açıklayacağım. Yine 40 santim genişliğinde kumaşımı 2 kat üst üste katladım. Sonrasında ise az önce kesmiş olduğum ön parçamı bunun üzerine yerleştirdim. Ön parçam aynen bu şekildeydi. Şöyle de açayım, rahatça görün. Fakat benim arka tarafta yapmak istediğim görüntü biraz daha farklı. Daha derin bir sırt açıklığımın olmasını istiyorum. O yüzden mevcuttaki formundan 3 santim geride bir nokta buluyorum kendime. Yaka hattım zaten aynıydı. Onu aynen aktarıyorum. Bu dediğim gibi tamamen sizin keyfinize kalmış. Ben hani göz kararı yapıyorum ve hemen hemen bu ölçüde olması beni mutlu eder diye düşünüyorum. Bu sefer sırt açıklığımın genişliği 6 cm, yani bir öncekinden 2 cm daha az. Koltuk altımdan dikiş payı dahil sırtıma kalan uzunluğum 23 cm. Etek ucumsa biliyorsunuz ki 40 cm genişliğindeydi. Aşağıya doğru 113 cm'yi bulup bu formu aynen aktarabilirim. Ya da zaten ön parçamı kesmiştim. Buradan yararlanarak formumu direkt kumaşıma aktarabilirim. Ben tabii ki kolay olanı seçeceğim. Zaten ön parçam şu an burada işaretli. Arka tarafa sadece noktalarımı geçiriyorum. Etek ucunda da bu parçadan yararlanarak yine ovalliğimi veriyorum. Ve artık parçam kesime hazır oluyor. Bu parça benim arka parçamda. Arka parçamda kumaş katında sadece 1 adet kesiyorum. Şimdi bana sorarsanız geldik işin en zorlu kısmına. Burası pliseli kumaşımın 2 kat üst üste katlanmış hali. Yaklaşık olarak 45 cm kalınlığında plisli kumaşımı 2 kat üst üste katlıyorum. Bildiğiniz gibi kesmiş olduğum ön parçam vardı. Ön parçamı bunun üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirirken kumaş kat yerine denk gelmesine dikkat ediyorum. Ve aynen böyle bir konumlandırma yapıyorum. Kaymasın diye buradan 2 tane ağırlık koydum kendime. Burada şöyle bir şey yapacağım. Elbisenin iç astarından yaklaşık 2 parmak kadar daha uzun olacak şekilde ön parçamı keseceğim. Bunun için de yerleştirmemi aynen bu şekilde yapıyorum. İsterseniz birebir elbisenizle aynı boyda, isterseniz de biraz daha böyle açı vererek yukarıya doğru parçanızı kesebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ön parçanın üst bedenin birebir aynı olmasına özen gösterin. Alt kısımda çan olduğu için daha fazla açılması bence elbiseyi daha şık gösterecektir. Ben kesim işlemimi buna göre yapacağım. Pliselerimi bu arada hiçbir şekilde açmıyorum, germiyorum. Böyle derli toplu şekilde olabildiğince aynı olacak şekilde üst üste katlıyorum. Böylece kestiğim zaman yamukluklar gibi sürprizlerle de karşılaşmıyorum.
Ve görmüş olduğunuz gibi kesim işleminden sonra artık ön parçamın pliseli kumaşı da hazır. Şimdi aynı şekilde arka parçamı da kesiyorum. Ve artık arka parçam da tamamen hazır. Sıra geldi dikiş aşamasına. Bu parça ön parçam, bu parça ise arka parçamdı. Her ikisini de açıyorum ve yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bu yerleşim işlemini yaptıktan sonra ise her iki tarafımın da yan dikişlerini dikiyorum, ütülüyorum ve sülfiyesini çekiyorum. Bu işlemi hem astar parçam için hem de elbisemin dışarıdan gözükecek olan dış parçası için tekrar ediyorum. Şayet sizin elbiseniz benimki gibi iç gösteren bir parça değilse hiçbir şekilde astar yapmanıza gerek yok. Bu işlemi sadece dışarıdan gözükecek ana parçanız için yapmanız yeterli. Dikişe hazırladıktan sonra ben pliseli olan ve gördüğünüz gibi bu şekilde biraz fileyi andıran kumaşım nedeniyle ekstra bir işlem yapacağım. Kendime incecik şifon kumaştan şeritler kestim. Yan dikişimin tamamını dikeceğim. Daha sonra ise diktikten sonra bu parçayı alıp ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra bir kat da üzerinden geçeceğim. Bu bana ne sağlayacak? Şayet buralarda bir sökülme, bir dökülme, yani fileri yapıdan kaynaklı bir problem yaşarsam şifon parçamla diktiğim için iki kere farklı yerlerden dikiyor olacağım ve daha sağlam olacak. Bu işlemi her iki taraf için de yapıyorum ve elbisemin toplam uzunluğu kadar ve yaklaşık da 3,5-4 santim genişliğinde 2 adet şerit kestim ve bunlarla her iki taraftan da dikişimi dikiyorum. Şimdi her iki tarafından da hem dışarıdan gözükecek parçamı hem de içeriden gözükecek parçamı diktim ve bu iki parçanın da üst taraflarından birleştirme işlemini yapacağım. Bunun için bu parçamı diğer parçamın içerisinden geçiriyorum. Her biri yaklaşık 20 santim uzunluğunda 2 tane kendime askı yaptım ve astar parçamla ana gövdemi birleştirdiğim yerde bunları da askı olarak ekleyeceğim. Şu an siyah olduğu için belki net gözükmüyor. Fakat yapacağım işlem oldukça basit. Burası elbisemin dışarıdan gözüken kısmı olduğu için bu askıyı da buraya sabitleyeceğim. Bu askımı da yine buradan sabitleyeceğim iğneyle. Her iki taraftan da dışarıdan gözüken kumaşıma tutturduktan sonraysa artık aşağıda kalan astar parçamla birleştireceğim. Bu işlemi de şöyle yapıyorum. Askılarımı içeriye zaten atmıştım. Aynen bu şekilde yerleştiriyorum. Pliselerim fazla geldiyse onları da büzüştüre buraya yediriyorum. Hatta ben işlemlerimi daha rahat yapabilmek için gördüğünüz gibi tüm bir kenarlardan teyelleme işlemlerimi yaptım. Sadece arka tarafta sırt açıklığımı yapmadım. Çünkü önce koltuk altım, yaka kısmım ve diğer koltuk altıma kadar olan alanı dikeceğim. Daha sonra ise askıların boyunu ayarlayarak en sonda bu ense kısmını da dikerek elbisemi tamamlamış olacağım. Şimdi dikiş zamanı. Dikim işlemini yapıp parçamı ters çevirdiğimde görüntüm böyle olacak. Şimdi geldik askımın diğer ucunu bağlamaya. Ben askımı 18,5 cm uzunluğunda yapmaya karar verdim. Görüntünün bu kadar uzun olması kafaları karıştırmasın. Şimdi gidiyorum ve arka tarafta dikmemiş olduğum bu sırt açıklığına geliyorum. Askımın ilerisinde, yani tam olarak burada 18,5 cm olan alanı işaretledim. Açıkta kalan bu parçamın önüne aynen böyle iğneliyorum. Burası önden askımın dikildiği alan, arka kısımdaysa iğneleme işlemini yaptım. Açıkta kalan bu parçalarla ikisinin arasına sıkıştırıyorum ve diğer askılarım da sabitlenmiş oluyor. Ve tüm dikiş işlemlerinden sonra artık elbisem hazır. Görmüş olduğunuz gibi boyun kısmında incecik askılarıyla çok zarif bir elbise oldu. Bu elbiseyi düğünlerde, abiyelerde, özel günlerde, hatta günlük hayatınızda da kolaylıkla giyebilirsiniz. Benim bu parça için tercihim görmüş olduğunuz gibi altın sarısı kayışları olan bu topuklu ayakkabılar ve bu harika ceket oldu. Bu şekilde giydiğiniz zaman aynı zamanda tesettür giyim için de oldukça uygun bir parça olacaktır. Ben yapmış olduğum bu parçayı çok sevdim ve dikimi gerçekten çok ama çok kısa sürüyor. Özellikle benim kumaşımın bu şekilde olması ve astardan uzun olan parçamın hafif tenimi gösteriyor olması ayakkabımla, elbisemle çok daha şık bir görüntü oldu. Diliyorum sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şayet yapmış olduğum bu çalışmayı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı lütfen unutmayın. Yanı sıra bir sonraki projelerimi desteklemek için de kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. O zaman haftaya tekrar ve yepyeni bir içerikle buluşmak dileğiyle. Sevgiler.
Görüşmek üzere.